Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Öncelikle şu konuda bir konuşmamız lazım. Onion mimariye baktığınızda bir noktada domain katmanından farklı olarak birazdan yapacağım repository interfezlerini bazen application katmanında da görebilirsiniz. Bazen bu interfezler domain katmanında da gözükebilir ama en ayrık, en soyutlaşmış şekilde de bunları ayrı bir kontrat katmanında gözlemleyebilirsiniz. Ve tabii ki haklı olarak şunu merak edebilirsiniz. Peki niye kimisi bunu application'a koyuyor? Kimisi niye domain'de tutuyor? Kimisi neden ayrı bir katman açarak core'da kontrat oluşturuyor? Bu gerekli mi gerçekten? Bu kadar ayrık bir yapıya gerek var mı diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi aslında olay şöyle. Her bir mimari paternde biz yazacağımız projenin felsefi özünü sorgularız, değil mi? Mimari patern olayı budur. Aslında yazacağımız projeyi geçtim. Mimari paterninizin felsefi özünü sorgularsınız. Bu mimari paternin ne yapmak istediğini sorgularsınız. Mesela domain driven design dediğimiz yapılarda, merkez odaklı, domain odaklı tasarımlarda yani mimari paternlerimiz ne olursa olsun, teknoloji ne kadar değişirse değişsin, ne kadar farklı bir platforma geçerse geçsin hiçbir zaman değişmeyecek, her yerde bulunduracak yapıları tanımlıyor domain modelimiz. Ve siz dolayısıyla ben ne olursa olsun repository interfezlerini kullanacağım, generic repository'yi istiyorum dersiniz zaten. Hani bu generic repository'yi kullanmadan, hani CQRS bile yapsanız yine generic repository kullanırsınız, öyle söyleyeyim. Ama olur da generic repository yerine bu kadar repository'e gerek yok, zaten elimde gömülü bir sürü repository var diyorsanız o zaman öyle bir modelde application'da açmayı tercih edebilirsiniz. Fakat o zaman tabii ki her tercihin bir takım dezavantajları da var. Onu da söylemek lazım. Yani evet, mimarinin özü, temeli, standartları belli ama belirli noktalarda da senaryoya göre değişimler, hafif twistler yapılması gerekiyor. Application'a koyduğunuz zaman application içerisinde servis interfezleri de açacağız. Single responsibility'ye bir karşı çıkıyoruz. O yüzden bu benim tercih ettiğim bir şey değil. Aynı zamanda unit test falan yapacaksanız, domain üzerinden test yapmak istiyorsanız interfezlerinize domain, repository interfezlerinize domain üzerinden ihtiyacınız olacaktır. Ama hani o kadar domain'e koymak istemediğiniz durumlarda evet, interfezler böyle application katmanında yapıldığı durumlar olabilir. Yine de ben bunu kendi projelerimde tercih etmiyorum. Domain'e koyduğumuz takdirde domainin de entity'ler tarafında, hani repository evet her yerde kullanılacak ama yine de domainimdeki entity'lerimin repository'lerle aynı yerde bulunmasını istemiyorum dediğiniz takdirde de arkadaşlar, hani domain'e koymak bence application'a koymaktan daha iyi unit testler açısından. Ama burada da bir single responsibility durumundan hoşnut olmayabilirsiniz. Yine bir takım senaryolardan dolayı pure kalmasını isteyebilirsiniz. Belki bu domaindeki yapılar başka bir yere repository'den bağımsız gitmek istiyorlar. İşte bu yüzden benim tavsiyem, benim tercih ettiğim nokta bu repository interfezleri için ayrı bir katmanın açılması olacaktır ki ben burada böyle yapacağım. Buna da kontrat katmanı diyeceğim. Şöyle new project diyorum. Şuradan class library'yi seçiyorum. Şöyle core dedim. Buraya da project. Bakın, o şekilde gitmişiz. Tamam. Şöyle yapalım. Soft break, onion arc, contract diyorum. Şu şekilde. Güzel. Şu gelen class'ı silelim. Diğer taraflarda da şöyle bakalım. Application ve domain'i 8'den açmışız. O zaman arkadaşlar bunu da 8'den açalım. Versiyon farkı olmasın. Şöyle bir sileyim. Oradan sildikten sonra şuradan da bir temizleyelim. Tabii önce şunu bir kapatalım. Güzel. Böyle arşive dikkat edelim arkadaşlar. Versiyonları da. Mesela ben buraları 8'de açmışım. Sonra versiyon yüzünden başımıza bir bela gelmesin. 8 güzel. Bir daha açalım. Şöyle core diyorum. Soft break nokta onion arc nokta contract. Şuradan 8 diyelim. LTS long time support'tan çalışalım. Güzel. Şimdi Onion mimarinin tabii ki dediğim gibi bakın bunu application'da açıldığını veya domain'de açıldığını görebilirsiniz. Ama
en sağlıklısı ve en izole, en single responsibility uyanı bunun için ayrı bir katmanı açmaktır arkadaşlar. Zaten mimariler illa mantık ve öz korunduğu sürece, doğru olduğu sürece ben başka katman almam falan demezler işlerini. Hani validator katmanları, inner outer infrastructure katmanları bile bakın burada olduğu gibi görebilirsiniz. Şimdi asıl mimarinin esprisi burada başlıyor. Bakın dikkat edin, burada yapacağım hiçbir şey konkret, yani somut olmayacak. Ben bu noktada arkadaşlar tamamen şunu yapacağım. Buraya geleceğim. Bir klasör açacağım. Şöyle new folder diyeceğim. Buraya repository isteyeceğim. Ve böyle şuradaki gibi abstracts, concretes da açmayacağım. Çünkü bilmeliyim ki core'daki yapılar, buradaki benim yaratacağım repositoryal servisler full interface'lerden oluşacak. Hemen başlıyorum. New item, interface, iRepository. Şimdi bir yandan şunu dediğinizi duyar gibiyim. Hocam bunlar full interface olacaksa ve benim dışarıdaki, daha dış taraftaki katmanlarım bu interface'lere tamamen başvuracaklarsa, bu interface'leri kullanacaklarsa ne yapılacağını, bu interface'i somut bir şekilde kullanacağını nereden bilecekler? Zaten o da Dependency Resolver'da bizim çözeceğimiz bir nokta olacak. Ama biz aktif olarak hep interface'leri kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bu interface'ime geliyorum. Hemen şunu yapıyorum. Ver t, bakın şöyle base entity diyelim. Şimdi bu base entity nerede? Bakın bu base entity, dikkat edin, domain'de değil mi? Hemen şöyle add project reference diyorum. Bakın hep içe doğru bağımlıyız. Hep daha merkeze doğru bağımlıyız. Kontrol nokta diyorum. Using dedim. Güzel. Bu noktada arkadaşlar hani iRepository'min base entity tipinde bir yapı kabul edeceğini söylüyorum. Bunu tabii ki daha dış katmanlarda da böyle bir bağımlılık verebilirsiniz. Burada dış katmanda veya iç katmanda vermeniz şey değil ama şunu biliyoruz. Repository'lerimiz base entity olan bir şey istiyor değil mi? O yüzden kuralı daha içlerde koyuyoruz ki domain driven design, merkezi odaklı tasarımda içe doğru bağlı kalalım hep. Ondan sonra başlıyorum yazmaya. Liste asenkron çalışacak olduğu için task ile başladım ve bir T listesi alacağımı söylüyorum bu metotta. Ondan sonra şunu yapıyorum. Task T, bu sefer sadece T alacağım. Get by id async int id. Ondan sonra benim arkadaşlar şu şekilde I queryable T aldığım bir ver metodum olacak. Expression alacak içerisine. T ve bool alacak. Entire derslerinizden hatırlayın bunları. T first or default şeklinde. Buraya da yine bir expression bool şeklinde alıyorum. Güzel. Hatta burada da hani ver async olarak kullanabiliriz şöyle. Güzel. Şuna da aynı şekilde. Evet bakın. Get all, get by id, ver async any yapalım mesela. First or default'u any yaptık. Ondan sonra arkadaşlar şu şekilde geriye bir değer döndürmesin. Create async yani yaratma metodum bir t entity alsın. Update async t entity. Delete async bu da t entity olsun. Şuna da remove async diyelim. Güzel. Bu benim interface'imdeki metotlarım. Ama implementation'ları burada yapılmayacak arkadaşlar. Bu interface'im şurada yaratacağım diğer interface'lerime miras vermekle görevli. Bakın kimler için interface yaratacağım? Buradaki concrete'im için. Mesela app user repository için. Şöyle app user repository. Çünkü neden ayrı ayrı? Neden sadece tek bir interface bana yetmiyor? Bir, dependency inversion konumuz vardı. Hatırlayın Solid prensiplerimizden. .NET Core'da da arkadaşlar, hatta hibrit entire mimarimizde .NET Core üzerinde ne yararı olmuştu bu ayrı interface'lerin bize? Bu ayrı interface'lerin arkadaşlar hem içlerinde sadece o ilgili yapıya ait görev tanımlama imkanı doğurmuştu bu interface'leri açmak, hem de injection yapmamızı sağlamıştı middleware'da verdiğimiz IOC kurallarıyla, öyle değil mi? Güzel. Şimdi hemen şöyle yapalım. iRepository app user için generikliğini alıyor ve böyle arkadaşlar ne yapıyor? Bize miras verecek. Bakalım neymiş? Abstract Base Entity. Şu yüzden arkadaşlar bakın biz app user'ımızı bir base entity demedik. Ama iRepository'mize ne diyoruz? Base entity olabilir diyoruz. O zaman demek ki class ve iEntity diyerek hemen bunu düzenleyeceğiz ki app user'ın bir base entity olamaz. Çünkü C# multi-inheritance'ı desteklemez. Ve ne yapar?
Biz de zaten bu yüzden onu iEntity yaptık. Veri tabanındaki tablolarımı temsil eden sınıflarımın hepsi bir iEntity'dir dedik. iRepository dedik ki sen hem class olacaksın hem de iEntity olacaksın dedik. T bir class olacak ve bir iEntity olacak. Yani bir iEntity tipinden miras alacak. Şimdi rahatça verebildim gördüğünüz gibi. Ve bütün sınıflarım da aslında benim bir iEntity. Niye? Çünkü bütün classlarım bir base entity'dir. Bir base entity de nedir? Bir iEntity'dir. Güzel. Devam edelim kontratlara. iProfile repository diyelim. iCategory repository diyelim. iRepository kategori generiğini kategori olarak belirlesin. iProduct repository diyelim. iRepository generiğini product olarak belirlesin. Güzel. Order repository'miz var. iOrder repository. iRepository generiğini order olarak belirlesin. Ve order detail repository'miz. Interface hali. Order detail. Güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar işte bizim mesela kontratlarımız sadece bu interface'leri barındıracak. Biz bu noktada dikkat ederseniz Entire mimardan ciddi bir ölçüde ayrıldık. Entire mimarda ve hibrit Entire mimarda repository'leriniz özellikle Entire'in yüksek kalibrelerinde hatırlayın nerede yer alıyordu? İnterfezleriyle birlikte concrete halleri yani implemented halleri data access layer'da yer alıyordu. Burada ise ne oluyor? Burada şöyle bir yapımız var. Bakın çekirdek tarafta core oluşturan iç tarafta şu anda domain, kontrat ve application var. Çünkü biz ek olarak bir kontrat da açtık. Aslında çekirdek tarafımızı daha da böyle geliştirdik. Ve kontratlar bakın domain'e, application domain'e. Bunlar hep böyle iç tarafa doğru bağımlı. Ve bakın domain'de entity'lerim var. Kontratta repository'lerim var. Sonraki derslerimizde application'ları da yaptığımda orada da servislerin interface'leri olduğunu göreceksiniz. Dikkat ettiniz mi? Bir şey var. Core tarafım full abstract hale getirildi. Hep interface'lerle çalışıyorlar. Hep. Core tarafım yani domain'im, contrast'ım, bir sonraki yapımızda application'ım abstract hale getirildi. Mesela Entire'de böyle değildi veya hibrit Entire'de böyle değildi. Orada nasıldı? Entity'sine vardı ancak data access layer ne yapıyordu? Repository interface'lerini barındırırken bir de bunların concrete hallerini yani o interface'leri implement eden hali barındırıyordu. Onion böyle değil. Onion diyor ki ben soyutum arkadaş. Kullanacaksan buradaki interface'leri kullanacaksın. Bunların altyapısı dış katmanda kurulacak. Infrastructure tarafında, inner infrastructure'da bizde, persistence tarafında. Bizim presentation layer'ımız ise infrastructure ile ilgilenmeyecek. Interface'leri kullanacak. Interface'leri kullandığında altyapı nasılsa öyle kullanacak. Altyapı değişirse bunlar hiç değişmeyecek. Çünkü interface kullanılıyor ya. Dependency resolver sayesinde interface'in nasıl davranacağını infrastructure belirleyecek. Ama bunlar hiç değişmeyecek. Hep interface'leri kullanacağız. Ve bakın zaten çekirdeği full, çekirdeğin iş yapan, data access logic yapan, business logic yapan yerlerini hep interface'lerle geliştireceğiz. Bu noktada arkadaşlar daha implementation'a geçmedik. Sonraki dersimizde application'ın bir business logic interface'lerini oluşturacağız. DTO yapısı kuracağız. Servislerimiz nasıl olmalı, DTO'lar ve domain entity'ler nasıl ayrılmalı onlardan bahsedeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş infrastructure'a doğru ilerleyeceğiz. Umarım aklınızda tabii ki şu tarz sorular oluşmuştur. Biz daha ilk katmanı yaparken, entities yaparken ne farkı var? Biz zaten bunu Entire'de de yapıyorduk demişsinizdir. Evet ama olay nerede başlıyor? Olay işte yavaş yavaş buradaki core tarafının bileşenlerini, application'ı, kontratı soyutlaştırmaya başlayarak mimariyi şekillendirdiğimizde olay başlıyor. Umarım bazı soru işaretleriniz en azından bir kısmı giderilmiştir arkadaşlar. Yine de soru sormak isterseniz beklerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde yine görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.